Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dostlarım, biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ki başkaları da bu videolardan yararlansın. Şimdi dostlar, bugünkü videomuzun konusu başlıkta da görmüş olduğunuz gibi donan, kasan oyunları nasıl bilgisayarımızda oynayacağız. Şimdi bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım arkadaşlar. O videoda ya ben tam anlatamadım ya da izleyenler ne demek istediğimi anlamıyor. Bununla ilgili detaylı bir video çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarınız oyun bilgisayarı değilse, orta seviye bir bilgisayarsa, bu dediklerimi yaparsanız donma kasma yapan bazı oyunlarda az da olsa bir iyileşme olur. Ama bilgisayarınız işlemci olarak, RAM olarak, yapısal olarak çok kötü bir bilgisayarsa, yani orta seviyenin de altıysa, bu dediğim yöntem hiçbir şekilde işinize yaramayacak. Çünkü zaten o hangi oyunu yüklerseniz yükleyin, o oyundan zaten herhangi bir performans alamazsınız. Demek istediğim arkadaşlar, orta seviye bilgisayarlarda ve bazı oyunlarda bu ayarları yaparsanız bir nebze de olsa iyileşme olur. 10 defa donuyorsa, kasıyorsa bu 5'e düşer. 5 oluyorsa bu 1'e düşer, 2'ye düşer. Ya da 1-2 ise tamamen artık donmaz ya da kasma yapmaz gibi avantajınız olacak bu gösterdiğim yöntem. Ama dediğim gibi orta seviyenin de daha düşükse bilgisayarınız, zaten onu siz ne yaparsanız yapın da gene herhangi bir iyileşme olmaz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ne demek istediğimi, bilgisayar üzerinden nasıl yapacağımızı tek tek adım adım birlikte öğrenelim ve bu sorunuzu da bu şekilde gidermiş olacağız Allah'ın izniyle. Dilerseniz odaya geçelim artık. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın başına geçtik. Bilgisayarımızı açtık. Şimdi adım adım bilgisayarınızdaki oyunları nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Siz de buna çok iyi dikkat edin ve adım adım yapın. Dediğim gibi bilgisayarınız orta seviye bir bilgisayarsa bazı oyunlarda iyileşme olabilir. Ama çok ağır oyunlarsa ve normal oyun bilgisayarları bile bunda sıkıntı yaşıyorsa, siz kalkıp da bunu normal bir bilgisayarda oynarsanız, ne yaparsanız yapın, gene herhangi bir performans, bir iyileşme zaten alamazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu anlatacağım yöntem sadece orta seviye bilgisayarlarda ve bazı oyunlarda iyileşme yapabilirsiniz demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, buradan öncelikle bilgisayarımızın ayarına gitmemiz lazım. Şöyle getireyim arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızın ayarına geliyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunlar var. Burada oyunlara geldiğimiz zaman bakın, burada zaten şu şekilde grafikleri falan göreceksiniz. Burada arkadaşlar masaüstü bilgisayarlar diyor arkadaşlar. Bakın, masaüstü uygulama ekle diyor. Microsoft uygulamaları ekle diyor. Yani siz nereden indirdiyseniz de burada bu ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, burada masaüstü bilgisayarımızı tıklıyoruz. Burada geliyoruz arkadaşlar masaüstü ana sayfaya. Burada eksi seçiyoruz arkadaşlar. Eğer ki bakın, şu anda burada eksi seçtiğim halde burada görmüş olduğunuz gibi şu anda herhangi bir uygulama çıkmıyor. Buradan tüm dosyalara da getiriyorum. Gene çıkmıyor. Sizde de aynı sıkıntı olacaksa, çünkü bazıları masaüstü bilgisayar masaüstüne getirdiğiniz zaman oyunlar burada gözüküp yapabiliyorsunuz. Bazılardan da bu şekilde olmaz. Ben de mesela 2 tane oyun şu anda yüklü. Görmüş olduğunuz gibi masaüstünde çıkmıyor. Buradan da bunu göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi peki ne yapacağız arkadaşlar? Buradan aşağı geliyoruz. Hangi diske kaydettiyseniz arkadaşlar oraya basıyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bizim Epic Games'ten biz bu oyunları indirmişiz arkadaşlar. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bakın, Epic Games mesela, şimdi program filese baktık, yok. Program dosyalarına baktık, Epic Games'imizi bulduk. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Oyunlarımızın olduğu yere gidiyoruz. Oyunlarımız neredeyse, hangi yerdeyse arkadaşlar, bu şekilde oyunlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle Epic Games'ten indirdiğimiz için arkadaşlar ne yapacağız?
App izgamesi şu şekilde arkadaşlar. Bakın bunlar şöyle seçiyoruz. Bunu öncelikle uygulamayı, yani içinde oyun olan programı biz buraya yüklüyoruz. Bunu ama yapmamızın sebebi arkadaşlar, buradan da aynı şekilde performans alabilmemiz. Şimdi yüksek performans diyor. Güç tasarrufu. Siz burada yüksek performansı seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi eğer ki siz normal direktmen Google'dan, tarayıcıdan indirdiyseniz bunu yapmanıza gerek yok. Direktmen uygulamayı yüklemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gene aynı şekilde masaüstü bilgisayarımıza gidiyoruz. Bu sefer benim oyunlarım C'de değil arkadaşlar, D'de. Şimdi D'ye geliyorum. Bakın burada yüklediğim oyunlar var arkadaşlar. Şimdi şunu, bakın şu bir oyun arkadaşlar. Şimdi oyunu tıkladım. Ekle diyorum. Oyunum buraya geldi arkadaşlar. Basıyorum bir kere. Yine aynı işlemleri, yüksek performans seçiyorum. Ve burada da grafikleri en yüksek performansa getiriyorum. Burada artık en yüksek, yani bilgisayarımın desteklediği en yüksek performansı ben bu oyundan alacağım artık. Tabi artık bilgisayarım ne kadar performans varsa, ne kadar performans gösteriyorsa buradan bunu artık elde edeceğim. Tekrardan eğer ki başka oyunlarda varsa sizde arkadaşlar, aynı işlemleri bu şekilde öbür oyunlara da yapabilirsiniz. Şöyle bunu da tekrardan bakayım arkadaşlar. Evet. Diğer taraftan zaten bunu yaptığımız için bu klasör şu anda işe yaramıyor. Aynı şekilde bakın TikTok da var. TikTok'u da aynı şekilde, yani normal diğer uygulamaları da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın geldi mesela buraya. Bunu da aynı şekilde yüksek performansa getiriyoruz. Yani burada bilgisayarımızın desteklediği en yüksek performansla artık bu yaptığımız işlem sayesinde bunu yaşayacağız artık arkadaşlar. Dediğim gibi yani biraz kasma donma varsa bu tamamen ortadan kaldıracaktır. Eğer ki oynadığınız oyunlar çok fazlasıyla dediğim gibi ağır oyunlarsa, yani bu işlemleri yapsanız da yani bilgisayarınızın performansı ona yetmediği için çok fazla bir gelişme beklemeyin, iyileşme beklemeyin arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim bu. Diğer videoda ben bu şekilde anlatmıştım ama bazıları işte yok olmadı, yok işte herhangi bir iyileşme olmadı, şu olmadı, bu olmadı diye vergansan ediyorlar ama yani dediğim olay bu aslında. Orta seviye bilgisayarlar için bazı oyunlarda bu yaptığımız ayarlarda o sorunu gidermiş olabileceksiniz arkadaşlar. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle, kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Sizler de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın ki başkaları da bu videolardan yararlansın arkadaşlar. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.